Ben nasıl mimar olduğumu bilmiyorum. Öyle doğanlardanım. Ya, arada hiçbir tereddütüm olmadan, başka hiçbir şey düşünmeden mimar olduğum için bunun neyin etkilediği tabii geriye doğru düşünerek anlaşılabilir bir şey. Bütün benim yaşımdaki bütün çocuklar gibi bizim oyun alanımız sokaktı. Dolayısıyla sokak belki de önemli belirleyicilerden biri olmuş olabilir. Yani iki tarafı evler, bahçeler, arka bahçelerle düşününce belki gerçekten de mekansal ilk etki oralarda edinilmiş olabilir. Bir de çok küçük sayılabilecek bir yaşta böyle şeyler için antik dönemin yapılarını görmek, mesela İonya'yı iyi tanımak, Bodrum'un beyaz evlerini, gölgeyi, güneşi tanımak, bunlar galiba böyle her birini tek tek söylediğin zaman çok önemli olmayabilir ama hepsi birbirinin üzerine eklenerek bir öncekini daha kuvvetli bir hale getiriyor. Bir tane bir şey söyle dersen muhtemelen Bodrum. Mesela mimarlığın benim en çok hoşuma giden tanımı, yanılmıyorsam Johanni Pallasman'ın tanımıdır. Sınırsız zamanı ve sonsuz mekanı ehlileştirme sanatıdır diyor onun için. Belki böyle hani bütün o sokaklar, aralar, gölgeler, pergoleler, küçük pencereler, bunların hepsini açsak irili ufaklı mekansal etkiler olabilir. Önünde sonunda mekansal bir mesele olduğu için galiba bunlar birike birinin mimar olmasına karar veriyor olabilir. Onlardan biri de benim yani. Tepeden giren ışık da yine Bodrum. Çok ilginç, böyle mağaramsı bir kayalık düşünün. Ve yukarıya doğru epeyce bir yüksekliği var. Ve öğlen güneşi ve oradan giren ışık böyle o kayanın üzerine aydınlatarak aşağıya doğru iniyor ve o ışığın kuvveti müthiş bir şeydi gerçekten. Yani içeride görmeyeceğiniz hiçbir şey yok. Mesela bana sorarsan 5 katı aynı büyüklükte bir pencereyi duvara koymakla çatıya koymak arasında içeriye giren ışık muhtemelen 5 katı artıyor. Onun için eğer bir çatısı varsa mutlaka bir tepe penceresi var benim projelerimin. Aslında her zaman iyi bir his yarattığı çok açık. Çünkü ışığın kaynağı yukarısı olduğu için bunun ayırdına varıp varmasak da bildiğimiz şey o. Güneşle, ışıkla güneş arasında kurduğumuz ilinti bir mekanın aydınlatılması için de İlk refleksi yukarıya doğru çıkarıyor. Ofislerin aydınlatılmasında temel bir kural vardır. Gece de gündüzün ışık kaynaklarının doğrultusundan almak. Onun için pencerelerin önünden başlar aydınlatmaya. Aslında biraz önce söylediğim gibi bence tepe pencerelerinin yaptığı en büyük iyilik ışığı bildiğimiz yerden içeriye getiriyor olması. Olağan koşullarda çünkü öyle değil. Düşey pencerelerden alıyoruz. Dolayısıyla asıl kaynağı hatırlattığı için bana hep etkili geliyor. Mesela cem evlerinin tepesindeki tütekli tavan dediğimiz yerin bitimindeki açıklık ya da hamamların fil gözü dediğimiz kubbenin içerisindeki camların içerisinden giren ışık. Birçok mekan aslında kapalı olmak istiyor. Özellikle mistik mekan. Kapalı olmak isteyince de ışığın kaynağı yukarıya kalıyor. Bir şeyi daha sağlıyor tabii bu. Yükseklik fikrini çok arttırıyor. Siz düşeyde pencereleri olan bir yerin yüksekliğini tanımlayabilirsiniz. Penceresi yukarıda olan bir şeyin yüksekliğini bir çırpıda bulmanız çok kolay değil. Işık kaynağı onu daha yukarıya doğru çekiyor. Bunu açabiliyorsanız Akdeniz ikliminde olağanüstü bir havalandırma tabii. Yani odanın kapısını açıp tepesindeki pencereyi açtığınızda bence bir klima cihazından daha çok işe yarar bir şey yapmış oluyorsun. İster istemez var. Mesela bilgisayar kullanımı, ekran kullanımı arttıkça bu ofislerin, okulların, dershanelerin kuzeye doğru bakması çok daha kullanışlı bir yer veriyor. Çünkü güneye doğru bakıyor ama bütün pencereleri kapalı, bütün perdeleri kapalı. Çünkü içeride aslında o kadar ışığa ihtiyaç yok. Mesela en son yaptığımız okullarda buna en çok dikkat ettiğimiz konu bu oldu. Sınıflar da aslında Akdeniz coğrafyasında kuzeye bakan yerleri tercih edebiliyor.
etse iyi oluyor. Ekranlar ya da laptoplar, bu neyse bunlar fazla ışık istemiyorlar. Şimdi bunu hesaba katmazsanız sürekli perdeleri kapalı bir sınıfta oturuyorsunuz. Buna dikkat ettiğinizde buna gerek kalmıyor. Ya da sadece iç mekan için de değil, gün ışığı ise konu, iç avlusu olan yerler yapmaya, eğer arsa yapı ilişkisi müsaitse mutlaka böyle yapılar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü o da aslında dış olmakla birlikte bir tür iç mekan ve tavanı olmayan bir yer ve tam biraz önce konuştuğumuz gibi ışığı yukarıdan alıyor, etrafı yapılarla çevrili olmasına rağmen. Şimdi bu çok önemli bir şey. İki, güneşin hareketiyle avlunun her zaman öğle saatleri hariç bir tarafı gölge, bir tarafı ışık oluyor. Bu aradaki güneş farkı, güneş gölge ayrımı içeride kendiliğinden bir ısıl hareket doğuruyor. Buna küçük bir aralıktan bir rüzgar verdiğinizde, bir esinti verdiğinizde tam bu kendiliğinden bir klimaya dönüş. Ne kadar kullanabiliyorsak gün ışığını sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Mesela son yaptığımız fabrikalardan birinde çok özel koşullar dışında neredeyse hiç yapay ışık kullanılmadan devasa bir depo işletilebiliyor. Han'ın Assos'taki evi onun çatısında böyle bir gün ışığını, taş kaplamadır çatısı ve onun arasından aldığı bir şey var. O çok güzel bir çözüm bence. Assos'un sıcağıyla hem başa çıkıp hem gün ışığını içeri aldığı yer. Emre'nin Sancaklar Camii'nde tam böyle mihrap duvarının üzerinden süzülerek giren bir ışık vardır. O bence çok başarılı. Cengiz Bektaş'ın Türk Dil Kurumu Ankara Türk Dil Kurumu Genel Müdürlük binasının atriumunun üzerinden giren ve yan cephesindeki pencerelerden giren bir ışık bütün mekanı neredeyse o tanımlar, o ışıkla tanımlanır. O çok güzel. Ando çok iyi kullanıyor. Kilisesi vardır onun. Çok güzel bir çözümdür. Aalto çok iyi kullanıyor. Şahane bir kitapçısı vardır. Mesela Helsinki'de onun tepesindeki pencerelerden giren ışık neredeyse içeride Finlandiya gibi bir yerde hiç gün ışığı gerektirmeden kullanılabilir. Biraz önce söylediğim gibi bütün bu hamamların fil gözlerinden giren ışıklar çok önemli bir şey. Turgut Cansever'in Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin tonozların üzerindeki fenerlerden giren ışık bence çok güzeldi. Akdeniz coğrafyasında çok var. Hem çağdaş mimarlar hem de geleneksel dünyanın mimarları çok iyi kullanmışlar şeyi. Bir de biraz önce söylediğim gibi geleneğin en iyi kullanıcıları Alevi dergahlarının bu tütekli tavan dediğimiz birbirlerinin üzerine küçülerek geçen ahşap tavanlarının tepesindeki boş. Özel koşullar dışında her zaman yaptık. Yani Gön Deri Fabrikası'nın tonozlarının içerisinde tepe ışıkları vardır. Bu örnek verdiğim fabrikada tamamen mekanın yeterince aydınlatılması için kullandığımız şeylerdi. Cemevinde eski bu tütekli tavanı yeniden hatırlatan 400'lü bir piramidal çatının tepesi yine çatı penceresidir. Yeniköy'de yaptığımız bir ev olmasına rağmen orada mesela epeyce kuytuda kalan bir noktanın aydınlatılması ve alt katında mutfak ve yemek odası ilişkisi olduğu için gerektiğinde havalandırılıp kokunun mekana girmemesi için yaptığımız şey epeyce var.